kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz inanılmaz lezzetli ayçiçek poğaçanın tarifini vereceğim. Üstelik evde olan malzemelerden hazırlayacağız. Hemen hamurunu hazırlama aşamasına geçelim. Bir paket yaş mayamız vardı. Ilık suda erittim. 2 tatlı kaşığı toz şeker, göz ayarı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, diğerini üzeri için kullanacağız. 2 su bardağı süt, biraz sütümüz ılık olacak. Aldığı kadar da un ilave edeceğiz arkadaşlar. Un ilavesi ne kadar derseniz tahminen 7 ya da 8 su bardağı un ilave edeceğiz. Ölçüler değişebilir, un ölçüsü. Şimdi ilk aşamada çırpıcım ile karıştırıyorum. Daha sonra elim ile toparlayacağım hamuru. İnanın inanılmaz bir lezzetli bir fırın tepsisi dolusu poğaça hazırlayacağız. Ayçiçeği poğaça hazırlayacağız. Üstelik de evde olan malzemeler. Evet, iyice çırpıyoruz. Şimdi sıra elimiz ile karıştırmaya geldi. İlk aşamada kaşık ile karıştırdım. Şimdi elim ile hamuru karıştırıyorum arkadaşlar. Hazırlaması çok kolay. Herkes bu poğaçayı yapabilir. Üstelik çok lezzetli. Tadına doyum olmayan harika bir poğaça. Çay için nefis, lezzetli, basit bir poğaça. İnanın çok seveceksiniz. Evet, hamuru hazırladık. Yeteri kadar sertliğe un ilavesini kestik. Şimdi şöyle iyice yedirelim unları. Zeminimizde kalan unları iyice toparlayalım. Ve kabımın içine koyuyorum. Yarım saat kadar sıcak bir ortamda bekleteceğim ki kabarsın. O kabarırken de ben patateslerimi haşladım. 3 adet büyük patatesim vardı. Ufaksa patateslerinizi 4'e çıkarabilirsiniz. Doğradım ve çabuk haşlansın diye haşladım. Üzerine şimdi göz ayarı tuz ve karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığına yakın karabiber ilave ettim. Şimdi bunu biraz soğutacağım. Hamurum kabarana kadar soğuk olması gerek. Üzerine bir adet yumurtanın sarısını koyuyorum. Beyazını koymuyorum. Evet, ayçiçeği poğaçamızı yapıyoruz arkadaşlar. Kocaman bir ayçiçeği hazırlayacağız. Evet, kabaran hamurumu tekrar zemine aldım. Şöyle gazını biraz çıkarayım. İyice yuvarlıyorum. 2 eşit parçaya hamuru böleceğim. Şöyle güzelce yuvarladık hamurumuzu. 2 eşit parçaya böldük. Bir parçasını altına yağlı kağıt koyuyorum ve yağlı kağıdın üzerinde oklavam ile şöyle açıyorum. Ne kadar kocaman böyle yağlı kağıdı kaplayacak kadar büyüklükte hemen hemen açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açtım. Şimdi hazırlamış olduğum patatesleri şöyle yuvarlak bir simit şeklinden dolduruyorum. Ayçiçeğinin sarı rengini, yapraklarının bu patateslerden sağlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi her yerine koyduk. Şimdi kenarlardan içe doğru katlıyorum ve yapıştırıyorum. Şöyle tam bir simit şekline
yuvarlak bir pide şekli gibi yapıyorum. Güzelce düzeltiyoruz her tarafını. Şimdi ne yapacağız? Makasımızı elimize aldık. Şöyle yan yan yaprakları kesiyoruz arkadaşlar. Bakın yan yan. Dik olarak değil, yan yan uzun uzun kesiyoruz. Bunlar ayçiçeğimizin yaprakları olacak. Sizler de değişik poğaça seviyorsanız, şekilli poğaça yapmayı seviyorsanız bu poğaçayı denemenizi tavsiye ederim. İnanın lezzet garanti. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet. Yapraklarını kestik çiçeğimizin. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle uçlarından çevirterek uzatıyoruz. Orta yerine doğru. Şöyle elimizle açtırıyoruz ki patatesler görüksün içinde. 2 adet yapacağım ben arkadaşlar. Hamurum 2 tepsilik. Şöyle düzelterek patateslerin görükmesini sağlıyoruz. Ayçiçeğimizin yapraklarını hazırlıyoruz. Evet, yapraklarını hazırladık. Şimdi ayçiçeğin orta yerine yumurtanın beyazından süreceğiz arkadaşlar. Yumurtanın beyazından süreceğiz. Çörek otu ve susam serpeceğiz. Bunlar da ayçiçeğin tohumları. Çekirdekleri. Gördüğünüz gibi bu şekilde üzerine bolcana çörek otu ve susam serpiyoruz. İsterseniz sade susamlı yapabilirsiniz. İsterseniz çörek otu ile yapabilirsiniz. Ben ama ikisinden de kullanıyorum. Ayçiçeğin yapraklarına da yumurta sarısı sürüyoruz. Şöyle üzerlerine. Evet, ayçiçeğimiz şu anda hazır. Ben diğer kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayana kadar bu mayalanacak. Biraz bekleyecek. Daha sonra pişirmeye geçeceğiz. Evet, diğerinin de hamurunu hazırladım ve şimdi fırınımı 200 dereceye ayarlıyorum. Fırınım kızdığı zaman içine koyacağız fırının ve kızardığı zaman fırından alacağız. 200 derecede pişmek üzere fırına bir tepsisini götürüyorum. İlk olan yaptığım tepsiyi götürüyorum. Daha sonra ikinci fırın tepsisini götüreceğim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ayçiçeklerimiz fırından çıktı. Muhteşem görünüyor. Lezzet garanti, inanın. Görüntü muhteşem. Üstelik evdeki malzemelerden hazırlayabileceğiniz çay için çok nefis, çok lezzetli bir tarif verdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız arkadaşlar beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimizi paylaşın. Üzerine de poğaçanın şöyle sıvı yağ sürüyorum. Çok hafif parlaklık vermesi için sıvı yağ sürüyorum. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesini sizler için bakın. Ayçiçeğimizin koparıyorum. Muhteşem. Umarım beğenmişsinizdir. Daha nice tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın.